Merhaba dostlar. Bugün sizlerle çok özel bir yolculuğa çıkacağız. İslam'ın doğuşundan günümüze uzanan, sırlarla dolu bir serüvene hazır mısınız? Bu öyle bir hikaye ki ders kitaplarında pek göremeyeceğiniz detaylarla dolu. Kur'an'ın nasıl bugünkü haline geldiğini ve İslam'ın yüzyıllar boyunca nasıl değişip dönüştüğünü konuşacağız. Ama önce küçük bir uyarı, bu anlatım hiçbir inancı yüceltme ya da eleştirme amacı gütmüyor. Sadece tarihsel gerçeklerin peşindeyiz. Gelin hikayemize 7. yüzyıl Arabistan'ından başlayalım. Düşünün, çöllerin ortasında farklı inançların kaynaştığı bir yer. Bir yanda putlara tapanlar, diğer yanda Yahudiler, Hristiyanlar ve tek Tanrı'ya inanan Hanifler. İşte böyle bir ortamda Muhammed adında bir tüccar, Hira mağarasında ilk vahiy ile karşılaşıyor. Bu an sadece onun hayatını değil, tüm dünya tarihini değiştirecek bir dönüm noktası. Ama dur, sanmayın ki her şey bir anda olup bitti. Muhammed'in mesajı başlangıçta büyük bir direnişle karşılaştı. Öyle ki takipçileriyle birlikte Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Bu göç, yani hicret, İslam tarihinin başlangıç noktası oldu. Peki ya Kur'an? İşte asıl ilginç kısım burada başlıyor. Biliyor muydunuz? Muhammed zamanında Kur'an'ın tamamı yazılı değildi. Evet, yanlış duymadınız. Vahiyler hafızlar tarafından ezberleniyor, deri parçalarına, kemiklere, hatta hurma yapraklarına yazılıyordu. Düşünsenize, kutsal kitabınızın parçalarını ağaç yapraklarında taşıdığınızı. Muhammed'in ölümünden sonra işler daha da karışık bir hal aldı. İlk halife Ebu Bekir döneminde bir savaşta birçok hafızın ölmesi üzerine panik başladı. Ya Kur'an kaybolursa? Bu endişeyle Kur'an'ı bir araya getirme çalışmaları başladı. Ama bu iş sandığınızdan çok daha karmaşıktı. 3. Halife Osman zamanında işler iyice kızıştı. Farklı bölgelerde Kur'an'ın farklı versiyonları dolaşmaya başlamıştı. Osman radikal bir karar aldı. Standart bir Kur'an metni oluşturup diğer tüm versiyonları yaktırdı. Düşünün, kutsal kitabın farklı versiyonlarının yakıldığı bir dönem. Bu karar bazılarını rahatlattı, bazılarını ise öfkelendirdi. Emeviler dönemine geldiğimizde Kur'an'a nokta ve hareke eklendi. Neden mi? Çünkü İslam yayıldıkça Arapça bilmeyen yeni Müslümanlar Kur'an'ı okumakta zorlanıyordu. Ama bu da tartışmalara yol açtı. Bazıları Kur'an'ın orijinal haline müdahale ediliyor diye itiraz etti. Abbasiler döneminde işler daha da ilginçleşti. İslam dünyası bilimde, felsefede altın çağını yaşarken Kur'an üzerine tartışmalar da derinleşti. Kur'an yaratılmış mıydı yoksa ezeli miydi? Bu soru sadece teorik bir tartışma değildi. İnsanlar bu yüzden işkence gördü, hapse atıldı. Orta Çağ'a geldiğimizde İslam artık Arabistan'ın sınırlarını çoktan aşmış, geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Hint felsefesinden Yunan düşüncesine kadar pek çok farklı kültürle etkileşime girdi. Bu etkileşim İslam'ı zenginleştirirken yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Ve nihayet modern çağa geldik. Kur'an ilk kez farklı dillere çevrilmeye başlandı. Bazıları buna karşı çıktı. Kur'an sadece Arapça okunmalı dediler. Diğerleri ise çevirilerin İslam'ı daha geniş kitlelere ulaştıracağını savundu. Günümüzde ise Kur'an dijital platformlarda, sosyal medyada paylaşılıyor. Peki bu 1400 yıl önce çölde başlayan hikayeyi nasıl etkiliyor? İşte dostlar, İslam'ın ve Kur'an'ın serüveni böyle. Gördüğünüz gibi bu hikaye sandığınızdan çok daha renkli, çok daha karmaşık. Her din gibi İslam da tarih boyunca değişimler, tartışmalar yaşadı. Önemli olan bu tartışmaları açık fikirlilikle ele almak, farklı görüşlere saygı duymak. Bu yolculuk bize ne öğretti? Hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Tarih, bize geçmişi anlamak ve geleceği şekillendirmek için muhteşem bir lens sunuyor. Eğer bu konu ilginizi çektiyse daha fazla araştırma yapmaktan çekinmeyin.
Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.